Yes, great. Okay, you're the host now. So basically, all I had to do was move the mic to my mouth. I see. Okay, so today I would like to begin by just going through the notes from last week. Bugün notları açıklayarak başlamak istiyorum. Geçen haftadan olan notları açıklayacak. It will just be a very quick reminder. Hızlı olacak. And then we will go on to the notes for week 2, which I have already loaded into the drive. Sonra da ikinci haftanın notlarına başlayacağız. Bu notlar Drive'da var hali hazırda. But perhaps today I will make some changes after the call to those notes, in case we want to, add some details. O notlara birkaç değişiklik yapabilirim. Bugünkü dersimize göre tekrar ayarlayabilirim belki. I would also like to ask if anybody is feeling brave, if we can look at their work together. Bugün nasıl anlatayım? Bugün bizim worklerimize, yani bizim çalışmalarımıza bakmak istiyor beraber. Bunun için cesareti olan var mı? Yani cesur yürek var mı aramızda, beraber işlerini tartışalım, konuşalım? Bunu soruyor şu an. Var mı aranızda? Just one person's work or? Well, it could be more. Drive dosyasına yüklediklerimize bakabilir. Can count me. Okay. We can look to the works in the Drive files. Fatih Hoca says. Is everybody happy to do that? Yeah. Herkes buna okey mi? Herkese uyar mı bu? Drive dosyasındakilere baksak. Okay, good. I already had a look, so great. We will go through after the break. Okay, so how long until the break, Fatih? Ara ne kadar olacak? 10 dakika. 10 minutes. Ne zaman olacak diye sordu sanırım. Yeah. 40 geçe. At what time? Sorry. Irmak 40 geçe. Yarım saat 11 sonra. past 40, I guess. 11:40 your time. Yeah, 11:40, okay. yeah. Okay, perfect. All right, so now we will begin with the notes from last week. Geçen haftanın notlarıyla başlıyoruz o zaman. So we are going to concentrate on background layout. Geçen hafta gördüğümüz arka plan layout'uyla başlıyoruz. But today we will start to discuss how we would place a character on the background. Arka plana bir karakteri nasıl yerleştirebileceğimizle alakalı başlayacağız. Okay. We mentioned that for 2D animation, the layout is the drawing of the environment. 2 boyutlu animasyon için bu layout çalışmaları, background layout çalışmaları çevreyi oluşturuyor. Bundan bahsetmiştik. And if it was computer generated animation or stop motion animation, it's what we see through the camera. Stop motion da olsa, dijital animasyon da olsa arka planı bu şekilde görüyoruz. Arka plan yapımı background layout'uyla başlıyor. It also includes the camera moves. Ve de bunun içinde kameranın açıları da var. I gave examples from 2 films, The Illusionist and Tituf. Illusionist ve The Tituf filmlerinden örnekler vermiş notlarında. Bunlardan bahsediyor. And today I will speak about a couple of these layouts in more detail. Bunlardan bahsedeceğiz daha detaylı bir şekilde bu derste. Okay, so the purpose of background layout is to create the world of the character. Arka planların yapılma nedenlerinden bahsedeceğiz. Karakterin arka planını hazırlamak birinci neden. So to support the story. Hikayeyi destekleyebilmek ikinci nedeni. Stage the character. Üçüncü nedeni karakteri yerleştirebilmek. Create the mood and the atmosphere. Atmosferi ve de duyguyu verebilmek. And the emotional impact, so how it feels, to create a feeling.
Burada da duyguyu tamamen yaratabilmek için. And some of the key principles that are included Bazı bilmemiz gereken noktalar var key principle olarak. Bunlar da storytelling, composition, hikayeyi anlatabilmek, kompozisyon, perspective and lighting, perspektif ve ışıklandırma. and the technical aspects, for example, project resolution and camera moves. Ve de teknik birkaç tane bilmemiz gereken şey var. Mesela kameranın hangi yöne gideceği falan gibi. We have a page here that shows the resolution that I would ask you to use when you are creating layouts. Burada geçen hafta da sayfamızın hangi pikselde olması gerektiğini söylemişti. Tekrar bunu gösteriyor şu an bize. So of course these notes are on the drive for everybody. Drive'da var bunlar, çözünürlükle alakalı bilgiler. And then I showed some possible stages of preparation if you did not already have this available. Birkaç tane ön basamak göstermiş bize. Başlamadan önce yapabileceğimiz alıştırmalar ve yani çalışmalar gibi. For example, a mood board that is giving the sense of the color and the atmosphere. Mood board dediğimiz şey yani kullanacağımız şeyleri, renkleri ve de atmosferi oluştururken kullanacağımız şeyleri nasıl oluşturabileceğimizi anlatan bize bir sayfa. Bunları göstermiş. Perhaps more relevant to background painting. Arka planı renklendirmede daha çok işimize yarayacak olan şeyler bunlar. And then references are the images, drawings, photos of the small details. Bu referans adı verilen mood board'un yanında gördüğünüz yerde daha detaylı çizimler için kullanabileceğimiz referanslar. Bunlara bakıp daha detaylı bir şekilde çizimlerimizi yapabiliriz. Örnekler yani. Or it could be images of specific architecture. Ya da bazı mimari yapıların referanslarını da buraya koyabilirsiniz. Okay. So now over to the idea of thumbnails and how you might think about the composition. Şimdi thumbnail'lardan bahsedeceğiz. Belki hatırlarsınız bu küçük yaptığımız şeylere thumbnail deniyordu. Bunlardan bahsedeceğiz birazdan. I showed you rule of thirds, so we split vertically and horizontally the frame into thirds. Bu kompozisyonu oluştururken de geçen hafta hatırlarsınız belki bu üçlü sistemden yararlanıyorduk. Onun bir örneğini vermiş bize. You do not have to use this every time, of course, it's an idea. Bunu yapmanıza aslında gerek yok her defasında ama sadece fikir olması için koymuş buraya. But the idea is that some of the main points lie on the lines of the thirds. Bu kesişen çizgilerde odak noktası toplanıyor. Genel anlamı da bu aslında. Buralarda kompozisyon toplarsak daha iyi oluyor. Okay, this is not my best drawing. Bu benim en iyi çizimim değil ama. But even in its simplicity, I think you can really see the idea. Ama basit olmasıyla beraber vermek istediğim fikri daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. That a background is more interesting if we have a variation in sizes. Arka plan daha ilgi çekici olur eğer farklı şekilleri, farklı büyüklüklerde kullanırsak. And this also ties into the idea of foreground, middle ground and background. Bu da arka plan tasarlarken yapacağımız 3 tane layer'ı gösteriyor. Background, middle ground, foreground. Foreground öndeki yer, middle ground ortadaki, background da en arkadaki arka plana adlandırılıyor. And this keeps it really interesting for our eye and we feel like we are there. Bu gözümüz için daha ilgi çekici oluyor ve de sanki gerçekten o sahnenin içindeymiş gibi hissettiriyor bize bu background, middle ground ve foreground'u kullanıyor olabilmemiz. Here in this image, I feel that this foreground
makes us feel very close to the action. Bu öndeki gördüğünüz foreground denen kısmın olması bizi sanki olan aksiyona daha yakın hissettiriyor. Yani sanki orada bir şey olduğu zaman, bir hareket olduğu zaman biz ona daha yakınmışız gibi hissediyoruz burada ön plan olduğu için. And although we expect the action to be here, Aksiyonun ortada olmasını bildiğimiz halde we are curious what is going to happen back here. arkada da ne olacağını merak ediyoruz background olduğu için. Then I gave you various examples of one point perspective, which I would like you to practice. Sorry. Tek noktalı perspektifi görüyorsunuz burada da. Birkaç tane örnek verdim, siz de kendiniz çalışabilirsiniz diye. And I would encourage you to try one point perspective at all different heights in the frame. Bu gördüğümüz çalışmada da farklı level'larda, yani üstte, ortada ve altta olmak üzere tek noktalı perspektifin kullanımını görüyorsunuz. A good way is just to begin with cubes. Küplerle başlamak en kolay, en basit yöntem. Then the cube can become a building, Küp sonra bir mimari yapıya dönüşebilir. a shoebox, Bir ayakkabı kutusuna da dönüşebilir. some kind of bedroom furniture, Yatak odası takımına da dönüşebilir. Yatak odanızda bulunan eşyalara da dönüşebilir yani. and so on. So start simply. Yani başka şeylere de dönüşebilir ama siz basitten başlayın. And quickly you will become very good at understanding one point perspective. Sonrasında da daha iyi anlayacaksınız çalışmalar yaptıktan sonra bir noktalı perspektifin nasıl işlediğini. Yeah. We will do another class on perspective anyway. Perspektifle alakalı başka bir ders daha yapacakmışız zaten, bundan bahsetti. Which will be more detailed than this. Perspektifi daha detaylı anlatacakmış orada. Perhaps next week. I am not certain yet. We will talk about that at the end. Belki haftaya olabilirmiş ama emin değilmiş. Bunu dersin sonunda konuşmak istiyor. Okay. And finally, I showed an idea of thumbnails through to the final development of my own work. Şimdi thumbnail'e geldik. Burada da geçen hafta gösterdiği gibi kendi işiyle alakalı örnekleri görüyoruz. And then, of course, I asked if you could draw one of the rooms in your home, which we will go through later. Şimdi de homework'ümüzün, yani ev ödevimizin olduğu sayfaya geldik ama bunu daha sonra konuşacağız. Okay. Does anybody have any questions about last week at the moment? Geçen haftayla alakalı bir sorunuz varsa alabilir şu an. I guess not. Nope. Okay. So this week we are looking more again at composition and staging. Bu hafta kompozisyona ve de sahneleştirmeye daha önem göstereceğiz. So I will use images from The Illusionist and Tituf because I worked on them, and therefore I can give you the idea behind what I was doing. Kendisinin de çalıştığı, içinde bulunduğu filmlerden, yani Illusionist ve Tituf'tan örnekler vererek bize anlatacak. Çünkü kendisi de içinde bulunduğu için bu çalışmaların daha iyi örnek verebileceğini düşünüyor. I did not do any coloring. Hiçbir renklendirmeyi ben yapmadım filmlerde. So we have to imagine the color and how it will impact the staging. Bu yüzden renklendirmeyi de düşünüp bu şeyi nasıl etkileyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani sahneyi nasıl etkilediğini düşünmemiz gerekiyor renklerin. Okay. So here, for example, we can see the main character is a silhouette against the dark background. Burada ana karakterin siyah arka planda bir silüet şeklinde durduğunu görebiliyoruz. This shape behind him is actually very simple. Arkasındaki şekil aslında çok basit. Even though around there are many other things to look at. Yanında bir sürü başka şey olmasına rağmen
There is no doubt where the eye is looking. Bizim gözümüz direkt ona doğru bakıyor. Okay, so you can see this line here of the window and this line of the window. They are like pointing into the character. Bu camlarda gördüğünüz çizgiler, kendisi de çizmiş zaten. Bu çizgiler aslında ana karaktere doğru yani ok yönünde böyle gösteriyor karakteri. And the same with the back of the chair. Ve de bu sahnedeki sandalyenin yönü de karakteri gösteriyor aslında. And even the arc of the characters at the background, we are kind of leading our eye to him again. You can see in this curve. So everything in a way is taking us to look at that guy. Arka plandaki iki karakter aslında bir yay oluşturuyor gözümüzde ve bu yayı takip ettiğimiz zaman yayın sonu tekrar ana karaktere çıkıyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında bu görüntüdeki bütün yani çizgiler ve yaylar ana karakteri gösteriyor. Bu yüzden ana karaktere odaklanabiliyoruz. We have to deliberately take our eye to other areas to look at them. Başka yerlere gözümüzün kayabilmesi için gözümüzü başka yerlere yani çevirmemiz gerekiyor. Onun dışında hep ana karaktere kayıyor gözümüz. Because automatically our eye goes to him. Çünkü gözümüz direkt ona kayıyor. Okay. So another example of this. Okay, this is from Tituf. Bu da başka bir örnek. Bu da Tituf'tan. So I analyzed it from the perspective of foreground, background, middle ground. Bunu da ön plan, orta plan ve arka plan olarak ayırdım. Bu şekilde inceleyeceğiz. And I found all of these foreground elements in this one is creating a frame. Bu ön plandaki elementleri buldum ve de bu bizim sahnemiz için bir çerçeve oluşturuyor. But when you see them in the film, you do not notice them. Bunu sahnede aslında gördüğünüzde bu işi izlerken aslında gözünüz bunları görmüyor. Here I made them very strong to help show the point. Onları şu an daha görünebilir kıldım size gösterebilmek amacıyla. But in fact, in the film, your eye is again brought straight to the characters because they are there, but we do not realize they are there. Filmde izlediğiniz zaman gözünüzün ortaya kaydığını anlayacaksınız. Filmde aslında bu şekilde durmuyor. We do feel this time further from the characters, and even emotionally in a way. Can you repeat please? In this one, we feel some distance from the characters. Karakterlerden birazcık uzaklık hissediyoruz. Karakterler uzakta duruyor bu sefer. Even in some way emotionally. Duygusal olarak da aslında uzakta görüyoruz şu an onları. But you can be sure that soon we are going to be close to them. Ama onlara yakınlaşacağımızı anlayabilirsiniz aslında. Maybe, perhaps in the next shot. Bundan sonraki karede, film karesinde onlara daha yakınlaşacağımızı anlayabilirsiniz. So we get a feeling that something quite sad is happening. Burada biraz üzücü bir olayın yaşandığını anlayabiliyoruz. And we are watching from the outside. Biz de dışarıdan izliyoruz bunu. Here, the sofa, the shape. Buradaki kanepenin biçimi is giving another frame for the characters. Karakterler için başka bir çerçeve sunuyor bize. Okay. And I just made a mention that often the foreground elements are large. Öndeki foreground elementlerini normalde daha büyük olur başka elementlere kıyasla. Okay. Let's try. Okay, so this one,
First, I will mention Tituf is famous for his hair. Tituf saçıyla ünlüdür. Önce bunu söylemek istiyorum. So he has this crazy hair. Bu garip saça sahip kendisi. So in this one, because the hair goes from the detail to something simple, Bu detaylı saçtan birden daha basit bir şeye doğru gidiyoruz. we can see the silhouette of Tituf's hair really quickly. Bu silüette Tituf'un saçını çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Even though he is hiding behind the fence. Tellerin arkasında saklı gibi duruyor olsa da. When I looked back at this one, it was interesting because at the time I did not really see it clearly. Aslında bu birazcık değişik geldi bana çünkü ben bunu yaparken pek de fark etmemiştim bunu. But here we have detail, 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 detail. Burada detayları gösterdi şimdi bize. Maybe I can zoom further. Let me see. Here we have small detail in these bushes. Çok sık çalışılmış detaylar var bu çalılıklarda. And again, it makes them a strong frame visually. Ve bunlar da karakterler için tekrar bir çerçeve oluşturuyor bizim gözümüzde. And again, we have the foreground with the big shapes. Yine ön planımız mevcut farklı şekillerle. Even though there is small detail within those shapes. Yine küçük detaylar olsa da ön plandalar. If you are to close your eyes a little, you can see, not completely, Gözlerinizi biraz kısarsanız hepsini göremeyebilirsiniz. You can see the overall shapes. Yani bu ön plandaki detayların hepsini gözünüzü kıstığınızda göremeyebilirsiniz ama neye benzediklerini anlayabilirsiniz. So we have the foreground, and again we have this middle ground. Yine ön plandan sonra orada var. And in this one we have a very specific stage, in fact, with the Ve orta balcony. planda çok belli olan bir sahne görüyoruz. Bu da balkon. You can see the background elements have less detail, but we are still clear what they are. Arka elementlerinin daha az detaya sahip olduğunu görebilirsiniz. Fakat hala ne olduklarını biliyoruz. And also very interesting in this one is that the clouds are on the perspective lines. Burada ilginç olan şey de gökyüzündeki bulutların perspektif çizgileri üzerinde olması. So even the sky is following the perspective. Yani gökyüzü bile perspektifi takip ediyor. And these images from Tituf are really good because they have the perspective lines there. Bu Tituf'taki şeyler hep perspektif çizgilerini takip eden görseller. Bu yüzden bu amaçla kullanmak için çok iyiler. So you can see the idea on the perspective for any of these that I will show you. Perspektif düşüncesini, perspektifi daha iyi anlayabilirsiniz size gösterdiğim herhangi bir Tituf görselinde. Okay. Are there any questions? Herhangi bir soru var mı? I have a question. I realized something. I don't know if it's intentional, but you draw characters not relevant to the ground they're on. For example, they're on the middle ground, but you drew them, you painted them with the foreground color. Is it to make them stand out, or does it have a different reason? Oh yes. So in the so at the layout stage, we do not know what the background painter will paint the characters at all. I have no idea at this stage what the color will be, and I made them grey for you to see it clearly. Arkadaşımızın sorduğu soru karakterleri de ön plan rengiyle boyamışsınız. Bunu bilerek mi yaptınız yoksa
hani ne oldu diye sordu. Hocamız da arka planı boyayacak olan kişinin tam olarak nasıl yapacağını bilmiyordum. Bu yüzden ben kendim bu ön plan şeyiyle boyadım karakterleri sizin daha iyi görebilmeniz için diyor. But we are in a way working together to make the staging the best possible. Ama beraber çalışırız hep bu yani konumlandırmayı daha iyi yapabilmek için. So at this stage, I am not sure if the background artist will make it light or dark. Sahneyi yaparken arka plan sanatçısının açık mı yoksa koyu mu renklendireceğini bilemedik o yüzden. But more, I have indicated the key areas of focus. Bunu daha yani anahtar yerleri işaretleyebilmek için yapmış. Yeah, and then the background artist will make those important decisions later. Ve de arka plan sanatçısı kendi yani düşüncelerini sonradan gerçekleştirecek bu şeyde yani hizada. Isabel, can I ask you something? Yes. I'm pretty sure it's 2-point, but is this a 2-point perspective picture? Yes. Okay. Yeah. So if it's 1 point, then you are going to see that some of the lines coming towards you are angled, but there are going to be horizontal and vertical lines throughout the image. So you're going to have lots and lots of horizontal lines. And actually, in a lot of films, we're using 1-point perspective. Sorulan soru şuydu, bu tek noktalı mı, çift noktalı perspektif mi kullanılmış? Hocamız da çift noktalı perspektifin kullanıldığını söyledi burada. Çoğu filmde tek noktalı perspektif kullanılırmış aslında. Bundan da bahsetti. So this is 1-point perspective. Bu tek noktalı perspektif örneği. Because the surface of the table, the picture frame, the top of the door, they are horizontal. Düz olacak çizgiler tam olarak yatay olduğu için bunun tek noktalı perspektif örneği olduğunu anlayabiliyoruz. And you can see that the vanishing point is in the middle. Ve de kaybolma noktasının yani böyle ufuk çizgisi gibi hani kaybolan noktanın tam ortada olduğunu da çizgilerle beraber görebiliyoruz. So I think next week, if everybody is happy, I will probably do 1- and 2-point perspective in more detail. I couldn't hear. Can you repeat, please? Next week, I think if everybody is happy, we will do 1-point and 2-point perspective. Eğer herkese gelecek hafta uyarsa tek noktalı ve çift noktalı perspektif çalışmaları yapabiliriz. Okay. So this one, it's a very different style, very simple in a way. Bunun stili çok farklı ve de daha basitçe yapılmış. And here the stage is very clearly indicated by the floor area. Burada sahnemiz çok yani keskin bir şekilde belli olmuş bu yerdeki çizgiler yani yerin kendisiyle. Because there is a lot of detail in the kitchen. Arka planda mutfakta çok fazla detay olduğu için. We knew that when we colored it, we knew it would have to be very different color from the character. Ön plandaki karakterle arkanın renklerinin çok farklı olacağını düşünüyorduk, anlamıştık. When I was drawing this one, bunu çizerken I had this rug here. Buradaki halıyı yaptım. And everything was helping to create the stage here. Ve buradaki sahnelemeyi yapmaya bana yardımcı oldu. Her şey. But there was nothing here. Ama burada hiçbir şey yoktu diğer köşede. And my eye was going out there. Ve de bu yüzden de gözüm o tarafa doğru kayıyordu. By adding this small indication of a foreground element.
Bu ön plan elementini buraya çizdiğim zamansa now the feeling of the stage was complete. artık sahne bitmişti. Sahneyi daha net bir şekilde görebiliyordum. Okay. So I think I will do the next part after the break. Bundan sonraki kısmı teneffüsten sonra yapacağız sanırım. So maybe I'm going to just show you before the break. Let's take Teneffüsten önce birkaç bir şey gösterecek bize. let's take this one as an example. Bunu bir örnek olarak alalım şimdi. Okay. So without any character at all, Hiçbir karakter olmadan da I think we all know where the character is going to be. karakterin tam olarak nerede olacağını hepimiz anlayabiliyoruz. Yeah. Even though this area is in the dark, In the chairs. Şu an gösterilmiş alan daha koyu renkte olsa da the everything again, and although we can see the window really clearly, pencereyi de çok net bir şekilde görebiliyoruz. but still this area is somehow strongly framed. Ama bu gösterdiği alan hala çok güçlü bir şekilde çerçevelenmiş durumda. The bed in the foreground prevents us from looking at the left of the screen. Yatak ve de ön alan bizim başka yerlere bakmamızı engelliyor. This fireplace is leading the eye to the chair. Bu şömine de gözümüzü direkt olarak sandalyeye yöneltiyor. And this area of light is providing another kind of frame around the chair. Pencerenin yanında gördüğünüz ışıklandırılmış yerde tekrar sandalyeye doğru bir çerçevelendirme yapıyor. After the break, we are going to discuss something called tangents. Teneffüsten sonra kesişme denen bir şeyden bahsedeceğiz. And it is really important for layout design. Ve layoutları hazırlarken, dizaynını yani yaratım sürecini yaparken bu bizim için çok önemli olacak. When a layout has a lot of tangents, Layoutlarda çok fazla kesişim olduğu zaman we know the artist is not so good. sanatçının çok da iyi olmadığını anlıyoruz. Okay, so I will discuss in detail what it means by tangents. I think we will just wait till after the break. Kesişmenin tam olarak ne olduğunu anlatacağım fakat teneffüsten sonra yapacağım bunu. Okay. Ara verebiliriz şimdi. 10 dakika ara verebiliriz. We will give a 10 minutes break then. Okay, I will see you in. So yes, it's your time. It's 10 minutes to 12. Yes. So we're gonna meet at 50, I guess. Yes, sure. Okay. Yeah. All right. See you then. Thank you. Bye. See you. Bir dakika. İsobel, İzabel kapatmasın. before Isabel. Okay. Yalnızca kamerasını kapatabilir. Isobel, Yes. before you leave, can you make Fatih host? Yok, sadece kamerasını kapat. Or you can just shut down your cam. Otherwise, everybody will gone. So I should just leave the meeting. But you are the host now. So Yes. if you leave, everybody will leave automatically. You can make Fatih host before you leave. All right. Where? Tell me where. You can just mute yourself and shut down the camera, so that would be also okay. They're Oh saying. yeah, sure. Okay, let's do that. Okay. Mola verebiliriz. Mola esnasında bir sorusu olan varsa lütfen bana sorabilir. Ben iyi çevirebildim mi acaba? Herkes anladı mı? Bunu merak ettim sadece. Evet, bayağı güzeldi bence. Tamam. Irmak, Anlıyorsanız problem yok.
Evet, bu yarıda biraz dinlen. İkinci yarıda da Rüya Öykü bize yardımcı olsun. Peki. Birazdan Rüya gelecek, ben çevireceğim diyecek. Teşekkür ederiz Irmak. Bence çok güzel çeviriyorsun. Tamam, memnun oldum o zaman. Ben çok Teşekkürler. rahatım ya. Mutluyum. Rüya merhaba. Evet, Rüya her arada- şeyi tek tek not aldık. Çok sağ ol, çok iyiydi. Aynen. Çok Sağ ol, pratik ve çok iyi. güzel çeviriyorsun bence. Süper. Teşekkürler. Ha, Rüyacığım, sen ders esnasında sürekli bir şey söylemek istiyorsun, duramıyorsun yerinde. O yüzden sana arada biraz söz hakkı vereyim de biraz seninle istiyorum. Nasılsın? İyiyim. Rüya, O değil de komik olsun diye sadece dedi ya karakter olmasa da nerede olacağını bilirsiniz dedi ya ben de gibi girdim içeri. Sandalyede. evet çok güzel oldu. Anlayabiliyor musun İzobel'in anlattıklarını? Tabii canım. Anlayamadığın Ben bir yer... Netflix izliyorum boşuna mı? Hayır, şundan bahsediyorum. Yani eğitim içeriğini anlayabiliyor musun İngilizcenin Evet. dışında? Evet. Peki senin aklında bir şey oluşturuyor mu bu? Mesela kompozisyon yaparken şunlara dikkat edeyim dediğin bir şey oluyor mu? Olur. Oluyor. Evet. Lütfen biraz daha iyi gözlem yap. Geri plan çizimlerinde İzobel bu alanda çok önemli çalışmalarda yer aldı. O yüzden bizim için bize güzel şeyler katacağını düşündüğümüz birisi olduğu için iyi takip etmeni isterim. Bir sorun olursa da bana lütfen söyle. Ben biraz Coraline'i izledim bu arada. Çok güzel. Neyi izledin? Coraline. Ha, izledin mi? Çok güzeldi değil mi? Biraz. Biraz izledim ama. Başlangıcını falan izledim. Mary ve Max'i de izle. Onu da tavsiye ediyorum. Kubu'yu izledik birkaç kez. O da stop motion. Evet. Stop motion çalışmalar da güzel. Bir bak Ben istersen. ilk kez falan yapmıştım. Ama çok kötü olmuştu. Mary ve Max'e bir bak istersen. Cihan orada değilsin sanırım. Tamam, sorun değil. Dilan nasıl gidiyor? Yani sadece izleyici oluyorum. Telefonda bir şey yapamıyorum. Tabletin gelecek mi? Gelecek arkadaşım unutmuş. Ben tekrar hatırlatıyorum. Gönderecek bana. Kendi evinde olmadığı için gönderilmiyor. Evine geçmesi gerekiyor göndermesi için. Anladım. Bu arada Vakum'un bir yan sanayi ürünü çıkacakmış. O daha uygun bir ürün olacakmış. Sanıyorum 500 lira gibi bir fiyat olacak. Diğerine nazaran daha uygun olacak. İleride almak istersen de onu da alabilirsin. Aynı işi yapacak nihayetinde. Ne olduğunu bana Deniz? gönderirseniz böyle anlamıyorum. Tabii. Şu anda henüz Türkiye'ye ulaşmamış o ürünler de ulaşınca bana haber verecekler. Ben de size haber vereceğim. Deniz nasıl Evet. geçiyor vaktin? İyi bir şey, ara sıra şey oluyor. Otelde şu an internet kesiliyor. Görüşmeden falan da atabiliyor. Ama hemen topluyorum tekrar. Otelde misin Deniz? Yeni güzel geçiyor. Evet. Neredesiniz? Hocam Eskişehir'e geldik, animasyon okuluna bir hoca gezdirdi. O çok güzeldi. Harika. Deniz ne zaman bitiyordu senin okulun? Lise mi? Bir yıl sonra. Peki düşünüyor musun animasyon bölümünü? Evet. Zaten zaten ya animasyon ya da ne bileyim güzel sanatlar, başka bir şey düşünmüyorum. İnşallah Deniz. Ben de çok Başarılar diliyorum şimdiden. teşekkür Şerife sen nasılsın? Uykun mu geldi Şerife? Hocam ben gece uyuyamadım, ödev yapıyordum. O yüzden dersleri de hiç anlamadım zaten bu yüzden böyle bir gün. Bugün anlaşılmaz mıydı dersler? Evet, ben uykusuz olduğum için anlayamadım. Kendim veremedim. Dersimiz çok mu erken? Yok, ben gece hiç uyuyamadım. O yüzden uykusuzum.
Seda evet dediğini duydum. Seda şimdi Fen Tayvan'da yaşadığı için onlar bizden sen daha iyi bilirsin. Biraz 6 saat, farklı. Evet. 6 saat ilerideler. Evet. Dolayısıyla aslında Fen saat 9'da bize eğitim veriyor ama 6 koyarsak üstüne kaç yapıyor? 15. Yani orada saat eğitime başladığında. O yüzden belki bir 15 dakika ileri alabiliriz dersimizi. Bilmiyorum 15 dakika yeterli olur mu sizin için ama hani bu araları kısaltmış oluyoruz. Normalde 20'şer dakika ara koymuştuk. Bu araları artık 10'ar dakika yapıyoruz 20 yerine. Belki bir 15 dakika oradan ileriye alıp 9 çeyreğe çekebiliriz. Genel anlamda bir fikirlerinizi alalım. Ya olabilir, en azından insan şöyle hani tamam uyanmak sıkıntı değil. 7'de de uyanılıyor da hani vücut olarak uyanmanın haricinde kafa olarak uyanmak ayrı bir şey tabii. O yüzden bir tık daha şey olsa harika olur. Evet, sana zor geliyor fark ediyorum. Bir bakıyorum uyuyorsun hala derste. Yok öyle de öyle demeyelim ama yani şey oluyor. 9 oldu mu evet benim kafa zaten biraz böyle şey geç uyanıyor yani. Anladım. Siz neredesiniz şu anda? Ben Antalya'dayım şu anda. Öyle mi? Neresinde? Evet. Bu Adrasan var ya oradayım. Yolunuz Belki düşerse size bekleriz. uğrarım. Bize de bekleriz yolunuz düşerse. Olabilir. Birkaç da danışmak istediğim bir şey var. Belki uğrar onları danışırım. Tabii ki tabii ki. Bu arada ne zaman isterseniz gelip bizde misafir olabilirsiniz. İsteriz elbette toplu olarak gelin ama gelip çadırınızı kurup burada vakit geçirebilirsiniz. Aklınızda olsun. Ne zaman biz gelmek istiyoruz, biraz orada vakit geçirmek istiyoruz derseniz gelebilirsiniz. Var mı bir sorusu olan? 2 Ben dakika sonra. soracağım. Ben de çok koptum bugün internet olarak yani otelin internetinden kendi telefonumdan falan bağlandım ama bu Isabel'inki de şey oluyor değil mi? Kaydettik değil mi bunu da? Çünkü bunda da bayağı uzun bir süre koptum bağlanamadım. Evet, Ayşim bunları kaydediliyor. kaydediyor. Ayşim kaydediyor. Tamam. Hatta Vallahi çok teşekkürler Ayşim ya. Ayşim'e Yani çok yaptığım bir şey yok zaten. Hani kayıt tuşuna basıyorum sadece. olur mu? Olsun sen çizemiyorsun bize kaydederken. Sağ ol Hiç çok. sıkıntı değil. Ayşim sana sorun oluyor mu bu? Yani kaydederken ekran kullanımında sıkıntı oluyor mu? Şöyle ki anladığım kadarıyla ben burada ekran kaydı yaparken bunu sekmeyi aşağıya indiremiyorum. Dolayısıyla ben Rough Animator'dan çalışamıyorum. Bunu bize keşke söyleseydin. O zaman şöyle yapalım. Kayıt için haftaya başka bir yöntem bulalım olur mu? Yani şöyle kayıt yapacak kişinin bilgisayarında ya da tabletinde yapacaksa hafıza olması gerekiyor. Çünkü yüklü bir şey anladığım kadarıyla. Anladım. Bu konuda Haftaya bize ben yapabilirim size. Çünkü zaten ben hani yaparken, dinlerken çizme olayını çok şey yapamıyorum ya, sevmiyorum ya. Dolayısıyla ben hem dinleyip bütün o gittiği tuşları falan takip ediyorum bilgisayarda. Dolayısıyla kaydı ben yapabilirim istersen Ayşe. Ayşim bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Gerçekten üzgünüm. Sorun değil. Zaten hani mesafenin dersinden sonra arada o mutlu ifadeyi çizdim. Pek mutlu olmadı ama çizdim Tamam. onu. Tamam. Haftaya ona bir çözüm bulalım. Bu arada tabletin geldi mi? Tablet almamıştım. Çizim pedi almıştım. O da Pet. zaten. Tamam. Harika. Okey. Başlayabiliriz. Right, so I will share my screen again. Yes. Ben mi translate ediyorum arkadaşlar? Evet, Tamam, Öykü. Sen misin? Tamam. I'm here, Isabel. We can start. Oh, hi. Hi. So you are translating now? Yeah. Okay, cool. You probably all speak English better than me. Not at all. Are you Scottish, by the way? Sorry? Are you Scottish? Yes. Yeah. You have a lovely accent. Oh, thank you. Okay. So can everybody see the screen again? Ekranımı görebiliyor musun?
I think we can. Yeah, great. Okay, so again, these are some of my worst drawings you ever saw, but okay, it's fine. Yeah, you get the idea. Tangents are when things are touching. Hello, you can hear me again. Yani bu çizgilerin birbirine dokunmasına tanjant diyoruz. That make the image feel flat. Resmi düz gösteriyorlar. And boring. Okay. And they happen often. Genelde çok sık oluyorlar. They can happen between the character and the background. Karakterle arka plan arasında olabiliyor. Or between different background elements. Ya da iki farklı background elementi şekli arasında olabiliyor. Okay. So here, for example, there is a picture frame. Burada bir çerçeve var. And the boy's head aligns exactly to it. Ve bu çocuğun kafası tam çerçevenin önüne geliyor. And is really ugly. Ve bu çok çirkin bir resim oluşturuyor. In this case, we would aim for the picture frame to be above the head. Aşağıdaki gibi ya çerçevenin onun kafasının üstünde olmasını, or it could be inside the frame. Ya da kafanın çerçevenin içinde olmasını tercih ediyoruz. Depending on what image is inside the frame. Tabii bu da çerçevenin içinde nasıl bir resim olduğuna bağlı olarak bu tercihimizi etkiliyor. Here is a very typical example of poor tangent lines. Burada çok tipik bir örnek var. Tanjant çizgileri tam üst üste gelmiş. I see it often in students' work. Öğrenci işlerinde genelde bunu görüyorum. Where there is no depth. Derinlik hissi yok. Because two lines are running straight into the to one another. Çünkü iki çizgi birbirinin tam üstünde. Okay, here you can see immediately it's much better. Alttakinde çok daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. When this element is pushed back. Sağdakini birazcık geriye aldığımız zaman. And if this was not a door. Ve bu bir kapı değil ise. It's a door. Yeah. If it was not a door, we could pull this element forward in front. Ya eğer bu bir kapı olmasaydı tamam şeyi birazcık daha öne alabilirdik ama onun bir kapı olduğunun ve açılması gerektiğini düşündüğümüz zaman arkada durması gerektiğini biliyoruz. But because it is a door, it would be weird. Çünkü bir kapının bu şekilde durması tuhaf olurdu. But I also often see situations like that. Ama bunu çok sık görüyorum. Where it is not logical design. Yani dizayn mantıklı olmayabiliyor. Because somebody is trying to make the image interesting. Çünkü ilginç yapmaya çalışıyorsunuz mesela resmi. But they forget that it is not practical. Ama pratik olmuyor. Okay, so you cannot have an object in front of the door. O yüzden kapının önüne hiçbir şey koymayın. Okay. This is an image from a TTUF. Bu TTUF'tan. I saw it just this week. I drew this image again. Ben çizdim. On TTUF, I did only the clean layout. I was already given a rough layout. Ben zaten raf çizimler bende vardı, bana verilmişti. Ben sadece temizledim onları. But I still blame myself for these terrible sins I'm going to show you. Ama şimdi size göstereceğim bir şey yüzünden kendimi hala çok suçluyorum. They're actually very small, but still. Ufak bir hata aslında ama yine de önemli. Okay. For me, actually, let me ask: does anybody see something we could call a tangent, where points are coming together that are ugly, or lines are coming together that are not so strong? Can anybody see something?
musunuz? Yani aranızda görebilen var mı? Burada bir tanjant var. Çizgilerin birbirinin üzerine geldiği, bir şeylerin tam olması gerektiği gibi olmadığı, gözü rahatsız eden bir durum var. Eğer aranızda görebilen var mı bunun olduğunu? Radyo sanırım. A second, let's check. Ha? Radyo sanırım. So somebody just said, I'm not sure who. Gazetelikte bir sorun olabilir. Okay, maybe. Arkadaşlar belki şey yapabilirsiniz. İsminizi söyleyin. Sonra da ne olduğunu söyleyin. Ben de çevireyim. Derin radyo. Derin says there's something wrong with radio. Yep. Perfect. Doğru cevap buymuş. Yeah. For me, the radio should move towards the center a little bit. Aha. Yani radyonun birazcık daha ortaya doğru gitmesi gerekiyor Isobel. Because it's very flat, because it runs straight into this line of the wall. Çünkü o arka köşe duvar çizgisinin tam üstünde. Is this the impression that the person who said that got? Deniz sen de mi böyle düşünmüştün? Derin. Evet. Yeah. Yes. And also for me, it's very small, but I do not like that this corner here is exactly on the toilet brush. Aha. Ve şey diyor, bu gazeteliğin köşesinin tam tuvalet fırçasının önünde olmasını da severim. Galiba bunu da Özge demişti. Evet, ben söyledim. Aynen. Okay, yes, somebody else also pointed that out, Isobel. Ah, perfect. If there was a prize, they would have the prize. Yeah. Size bir ödül düşüneceğiz artık arkadaşlar. Tebrikler. There isn't. Özgeleri karıştırmayalım ya. And because this is very thin, Aha. Bu çok ince olduğu için the easiest solution is just to push the magazine rack a little to the right. en kolay çözüm bu gazeteliği birazcık sağa doğru kaydırmak. A very, very small amount. Çok azıcık. Because otherwise we are going to be here with the paper. Yani çok kaydırırsak da tuvalet kağıdının üzerine geliyor çünkü. But yes, these were my observations on my own drawing. I was very sad. Isabel, can I ask you something? Özge seni duyamıyorum. Birazcık daha... Yeah? Şimdi tamam mı? Tamam, şimdi duyuyorum. Okay, Isabel, if we pull the... Türkçesini söyleyeyim en iyisi. Gazeteliği biraz daha öne çekseydik aslında hani tuvalet kağıdına değme ihtimalini de ortadan kaldırmış olmaz mıydık? Okay, so Özge is asking if we pull the newsstand a little bit to the front, not to the left or right, but to the front, wouldn't it be better? Well, it's not so logical because the guy is on the toilet. Okay. And he is taking this from the side. Özge diyor ki evet yapabilirdik fakat mantıklı olmazdı çünkü adam tuvalette gazete okuyor. Yani gazeteliğin ulaşabileceği bir yerde olması lazım. Yani çok az bir öne çekmeyle perspektiften dolayı gazetelik büyüyeceği için aslında hiçbir problem yani iki tarafa da değmeden çözmüş olabilirdik diye düşündüm ben. Sen öne çekmek diyorsun ama o zaman da tuvalet fırçasının önünde olacaktı. Hayır yani değecekti ama o hani kesişme olmayacaktı. Anladım. Perspektiften dolayı da birazcık büyüyecekti yine yanında duracaktı diye düşündüm. Okay, Özge was just saying if we put it a little bit to the front, it would get bigger anyways because of the perspective, and it wouldn't make, it wouldn't probably matter. Like Yeah, I mean, you could, of course, there is always multiple solutions in a drawing. Yani her zaman birden fazla çözüm var bir çizim için. O yüzden yapabilirsin tabii ki diyor. Yeah. But there are some things that are specifically not good, and these tangents are definitely a good example of not good. Ben tabii kötü bazı tercihler yapılabiliyor. Size az önce gösterdiğim tanjantlar mesela kötü tercihler. But I think only me and you care today. Ama bunları o yüzden I don't think anybody else analysed it like us.
Muhtemelen kimse bizim gibi analiz etmiyor. Here, I also saw just really two things that I don't like so much with the tangents. Burada da iki beğenmediğim şey var tanjantlarla ilgili. Again, if I can ask if anybody can see that. Is it the chin? Well, the character is probably going to move around a bit. Do you mean the chin of the character here? Yeah, I meant the chin interacts with the mirror. Yeah, maybe this. I thought about this image actually, and I'm sure because the character is moving around maybe a little bit, that it will not always be there. Ya karakter çok hareket edeceği için her zaman orada olmayacak. But as an image for publicity, it's a weird one because yes, the chin is aligned with the shelf. Ama yani bir poster resmi olarak ya da internete paylaşacak bir resim olarak çok iyi bir resim değil. Çünkü evet çene alttaki rafla kesişiyor. Even the hand being so close here is not the best position. Elin o kadar yakın olması bile çok iyi bir pozisyon değil. Regarding the background itself, background'la ilgili olarak, for me the thing that is really clear is this tap. Çok öne çıkan şey mesela şuradaki musluk. Is lying exactly on this line. Tam o çizginin üzerinde. And I would just want to make it either a little lower or a little higher. Yani keşke onu birazcık daha aşağı ya da birazcık daha yukarı koysaydık. For me, I think I don't love the perspective on this one. Perspektifini de sevmiyorum açıkçası. There's something off sometimes with the tiles. Bu duvardaki karelerin de bir sorunu var gibi duruyor. Yeah, it doesn't feel so strong to me somehow. Hiç hissetmiyor. But it's a different story, you know. Ama tabii bir hatadan ziyade başka bir his. Okay. Does anybody have any questions on that one? Sorusu olan var mı bununla ilgili? It is really hard to avoid tangents. Ya tanjantlardan kaçınmak çok kolay değil. It seems so easy, but it's actually a big part of the work. Kolay gözüküyor ama aslında çok büyük bir parçası için. Especially if there are a lot of details. Özellikle eğer çok detay varsa. Okay. So now I think we have 25 minutes left. 25 dakikamız kaldı. So for, I think maybe just 10 minutes, I will talk about some of these layouts from The Illusionist, and we will look for tangents and just think about the composition. Şimdi 10 dakika ben size bazı resimler göstereceğim. Burada tanjantlardan bahsedeceğiz ve composition'la ilgili konuşacağım. And then for 15 minutes we will talk about your work, anybody who has posted their work. Tamam, sonra 15 dakikada da sizin ödevlerinizle ilgili konuşacağız, yaptığınız ödevlerle ilgili. Okay. Okay. So this one, I found all of these online the other day. Bunların hepsini internette buldum geçen gün. I was really happy to see them. Çok sevindim. Because they are not stills from the film, they have no characters. Çünkü bunlar karaktersiz sahneler ve aslında filmde so it was nice to be able to just see the layouts painted. Bu şekilde layoutları görebilmek çok iyi. On The Illusionist, the perspective is not 100% correct. İllüzyonist'teki perspektif yani %100 doğru değil. Maybe because of my inexperience is one reason. Benim tecrübesizliğim de bir sebep. But also Shomi liked the idea that the perspective was not perfect. Ama Shomi, tahmin ediyorum yönetmen galiba, ya perspektifin tam olarak doğru olmamasından da hoşlandı. He liked it to feel a little bit strange. Birazcık tuhaf hissetmesini sevdi. It's quite hard to be deliberately wrong sometimes.
bilerek yanlış yapmak bazen çok zor olabiliyor. Without it looking really bad. Çok kötü gözükmeden tabii. So it was a balance between realism and still looking good. Yani realizmle yine de iyi durması arasında bir denge yakalamaya çalıştık. Yeah. Okay, so tangent spotting. Anybody see anything? Tamam, tanjant gören var mı? I see one thing at the moment. Ben bir tane yakaladım diyor. No. I think maybe I have one. Yeah. The chair, maybe a little bit. Yeah, I think it's. Okay. I mean, maybe actually this line here of the chair is looking like this piece of the wood. Yeah. So it could be this line. If I try to go in a bit closer, it will be blurred, of course. Sandalyenin şu gösterdiği tarafındaki çizgi birazcık tahtanın çizgisiymiş gibi duruyor. But this line, we could say, is it the chair or is it the wood? Yani o tahtanın mı sandalyenin mi tam emin olamıyoruz. İkisinde olabilir gibi duruyor. For me, it's not too bad because it's a quite distant element. Benim için çok kötü değil çünkü çok uzaktaki bir obje sonuç olarak. And it's also like it's insignificant. Yani önemsiz bir detay. Although this is not really significant either. Mesela şu kova da çok önemli bir detay değil ama I still find this area to be the weakest one. Yani bana göre en zayıf alan kesinlikle o alan. I have the feeling of this rail is coming out of the bucket. Mesela şuradaki çizginin sanki kovadan çıktığını hissediyorum. And I don't like the handle being right on the corner of the paper. Ve sapın tam şeyin köşesine, kağıdın köşesine, kartonun köşesine gelmesi de hoşuma gitmiyor. For me, it takes my eye to that area. Yani gözümü oraya götürüyor. And it is really not important. Ve orası çok önemsiz bir yer. This is the thing about tangents as well. Sorun da bu. That they can take the eye to an unimportant area. Gözü önemsiz bir yere sürükleyebiliyorlar. Because lots of lines are meeting there. Çünkü orada çok fazla çizgi kesişiyor. Yeah. So I will just for a moment. Can you see Photoshop, or can you still see the? We are seeing the. We see the Photoshop. Yeah. Okay, fine. So just to say, let's say it was something in a room, and then you had a window here. Bu bir oda diyelim. Şurada bir pencereniz var. And you had, something lying against here. Buraya doğru yaslanmış bir şey var. But the character is actually, sitting over here. Oturuyor. All right. We have this area of absolutely no significance. Ya burada hiç önemli olmayan bir alan yarattık. With everything pointing at it. Her şey ona doğru bakıyor. Yeah. So if we were to try again, we might, sorry. So if we were to try again, we would have, say, this. We could have the window like that, maybe. Pencereyi belki öyle yapabiliriz. And we could have this object, say, here. Objeyi de şu şekilde koyarız. And we have the character again here. Evet, aynen burada.
Okay. This time, I did this very quickly and I just made it up right now. But you can already see that this time, this is somehow everything is framing this person. Yani bir öncekine kıyasla sanki şey görebiliyorsunuz. Bu sefer her şey bu insanı çerçeveliyor. And in this one, I just have this area of like, what is this shape? I'm like, what is all that, you know? Ama bunda böyle yani ne oluyor burada hani bunlar ne? And such small decisions make such a big difference. Yani bu çok ufak kararlar aslında çok büyük farklar yaratabiliyor. Okay, so this is the kind of thing I would like to see in your work, this kind of consideration. İşinizde de böyle şeyler, yani bu tarz şeyleri düşünmenizi umuyorum, düşüneceğinizi umuyorum. Okay. So again, I will share this one. Wait, I will do this. Okay, we will do one more, looking at one more of these. This one, can you tell, it was very hard. Bu çok zordu. It's very good. Bununla ilgili söyleyebileceğiniz tanjant görüyor musunuz? Evet. Evet mi? Masa, sandalye, çizgiler birleşmiş. Kim söylüyor bunu? Özge. Isabel, Özge is saying the table and the chair lines are coming together. Yeah, they are definitely clustered. So maybe the chair could be pulled back so Evet, that sandalye birazcık geri alınabilir. so this line here could be over here. Sandalyenin ayağı daha kapıya doğru olabilir. Yeah, I think that's a really good observation. I never saw it before. I'm very sad now. Bunu daha önce fark ettim. Üzdüm bizim hocayı. I will never look at it the same way again. Daha sayısız gibi olmayacak. I tried very, very hard with this one with tangents. It was really tricky. So if it makes you happy, I can't see any of them. So to me, yeah. they're but no, but it's true. This is really a good observation here, and this is the question, you know. I don't think people would. Ortanın kenarı galiba. Onunla üstündeki örtü. Neyin kenarı? Bir daha söyle Esra. Esra ben. Yorgan var ya yatağın üstünde. Onun üstündeki örtüyle tam kesişmiş. Okay. Another observation was that the bedding is like sort of in tangent with the bed. Yeah, well, that's trickier. Yeah. That's expected, right? Like bedding should be on the bed. Yeah, I mean, it could be like this line is maybe a bit of a tangent, but I think it's kind of showing the tidiness of the bed as well. So Evet, biraz tangent var gerçekten ama aynı zamanda yatağın topluluğunu ve düzenliliğini gösteriyor. Yeah, but this and this, I think these two lines here with the, I don't know, the towel and the bed maybe. Ama mesela havluyla yorgan arasındaki o çizgi, evet, yani o mesela çok da iyi olmamış. Yeah, so maybe I could push the bottom line of the towel up a little bit. O yüzden havlu mesela biraz yükseltilebilir. And have a space there. Öykü, bir de ben şey fark ettim. Şimdi masanın genişliğiyle yatağın genişliğini kıyaslıyorum. Sanki perspektifte de bir hata var. Yani o yatak biraz daha dışarıya çıkıp... Yani şey söylemişti daha önceden, perspektif bilerek biraz yanlış yapıldı demişti. Ha, doğru, tamam ama bayağı gözümü rahatsız etti orada. Yani yatağın biraz daha dışarıya çıkık olması gerekiyordu. Okay. Isabel, yes. You think that perspective is a little bit wrong, knowingly, but yes. It's just that it's quite obvious that bed should be a little bit wider, especially compared to table because they're so close. Yes, absolutely. I think like there was a lot of cheating in general in this film. And also, sorry. Go on.
I think there was a lot of cheating in this film, but also I think 11 years later, there are also things I look at and I would change. Ya evet 11 yıl geçti üzerinden. Şu an ben de baktığımda tabii değiştireceğim çok şey var. Biraz hile yapmış olduk filmde. Yok. Yeah, but Show Me was all for the impression, you know? Is Shumi the director of the movie? Yes. Evet, Shumi filmin yönetmeni yani verdiği izlenimle daha çok ilgileniyormuş. Anladığım kadarıyla teknik şeyden ziyade. Yeah. Yani sorduğu için söylüyoruz. Hani gözünüzü rahatsız eden bir şey var mı diye sorduğu için söylüyoruz. Yoksa bence gayet güzel yapılan çalışma. Yeah, we all like it very much, Isabel. Phew. Okay, and also you have these in the notes for this week, so you can have a look yourself and help them to help you with your own work. Bu resimler bu haftanın notlarında da var. O yüzden hani sonra açıp bakıp kendi çizimlerinizi yaparken faydalanabilirsiniz. So all of these are here. We can talk about some of them again next week, but now we will talk about your work. Önümüzdeki hafta da biraz bunlara bakıp tekrar konuşuruz. Şimdi işlerinize bakacağız. Okay, and so I will go to the drive. Oh, lots of work. Okay, well, we probably can only go through, say, maybe 3 of them. So who is the first volunteer? İlk gönüllümüz kim? We can go with mine. Who said that, Irma? Kim söyler misiniz? Who's first? I'm Irmak, but somebody else also volunteered, so they can go first if they want to. Okay, who's first? Biri daha gönüllü oldu kim? The first, but it's okay. You can. Benim. Yani ben önce yaptım da fark etmez. Irmak'ınkini de söyleyebilir. Tamam, yani zaten 2-3 kişininkine bakacağız dedi. Okay, Isabel, can you start with S-E-D-A? Yep. Seda. Okay. Lovely. Lovely. I really like them. Çok sevdim. Really interesting. So let's begin here. I have the feeling. Who is this? Where are they? I can't see them. I can't see you, unfortunately. I also don't know what I just did. So let's go back. Oh, hi. 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 Okay. I really like them. Very nice. Thank you. I think there is something here with the perspective of this one that maybe the table is feeling the desk or the drawers, maybe they're a little bit low relative to this feeling of the floor. So, but these are only thumbnails. So for me, these are perfect in terms of an impression. Ya Seda, burayı sen çevirebilir misin? Ben kaçırdım, çok özür dilerim. And now if you were going to develop them, you would take the perspective grid. Ben çevirebilirim isterseniz. Bu birazcık perspektifte sıkıntılar var gibi gözüküyor ilk Bir de resimde. hepsini ortak bir araya koymuşum ya aynı. Ya biraz daha aşağıdan olabilir dedi o masanın görüntüsü. Bir de o hepsini aynı dairenin içine koymuşum ya ondan bahsetti. Hani küçük masa vesaire clothes'lar da aynı line üstünde. Onların birazcık şeyinden bahsetti. Ama thumbnail olduğu için de çok iyi olduğunu ekledi sonrasında da. Someone? Anyone? Okay, Isabel, the second volunteer. Oh yeah, so just one moment. Sorry, I just want to say something on this. So now, if you could take your favorite ones. I really like this one, and I really like this. Maybe this is too much to the right of the screen. İkincisi çok sağında, yani ekranın çok sağına kaymış. Yeah. So maybe just pushing it a little bit to the left. This one is also really interesting. In fact, they are all really nice. So now if you're going to develop them further, I would ask that you would
when you are doing the perspective of an object like a desk, for example, you can really now start to find out where this object would be when it hit the wall. Ya bir objenin perspektifini yaparken onu uzatıp mesela duvara değse nereye gelecek ona bir bakabilirsiniz. Okay, and then you can check, does it feel too small? Does it feel the right size against the wall? Ya bu çok büyük mü, küçük mü, boyu iyi mi, duvara dayalı doğru duruyor mu? So perhaps this is good, but perhaps here we want to see maybe the window or the curtains will be higher, or but you can see if you extend this to the wall over there, this is where it would sit against the wall. Duvara dayarsanız diğer objelerle ilişkisini daha iyi anlarsınız. Mesela bu yüzden perdeler daha kısa mı olması gerektiği düşünebiliriz. And does that feel correct against the window? Yani doğru hissedip hissetmediğini bu şekilde anlayabiliriz. Yeah. And with the pillows on this bed, for example. Yatağın mesela yastıklarla. Okay, so here, if we are taking the width of the bed is going to be like that, say, you can see that the pillows now on that bed, they are quite big, you see? So maybe you can just do more like that. So that's when you become more detailed, because for thumbnails, they are perfect. When you start to get into the detail, you are really drawing through things to get a good feeling for. Mükemmel, ama bunları daha da geliştirmeye başladığınızda hani bu daha ufak detaylara dikkat etmek, daha proportioned, daha orantılı objeler yapmam gerekiyor. Okay, who is next? Second volunteer is IRMAK. Yes. Okay. Nice. They're a little bit different. I played a bit with the room. Yeah, so 1 point perspective again, obviously, and we're really looking in the middle in this one. En ortadan bakıyorum. This is, so the perspective does not go to the same point. Pardon me. I'm going to just take this again and we will have a quick look at the perspective on this. Aynı noktaya gitmiyor gibi duruyor. So even though it's a thumbnail, I think in this early stage, it's good to draw the grid. Thumbnail bile olsa yine de erkenden grid'i çizmek faydalı diye düşünüyorum. Grid dediği şeyi şimdi gösterecek. Okay, so here we have So you can see that they are the roof and the other objects are going to different perspective points, and this. Objeler ve çatı farklı perspektif noktalarına, farklı vanishing pointlere gidiyorlar. And the same with the desk, for example. So in the beginning, just draw 1 point, and this is very easy to change as well from what you have. This is a very small, easy change. The illusionist is like this a lot. İllüzyoniste biz bunu çok yapıyoruz. Again, because Show Me asked for it, but to show your skills, you would be in the beginning for sure. Go with logical perspective. Ama yine de en başlangıçta olduğumuz için ve yeteneklerimizi geliştirdiğimiz için yani doğru perspektifi uygulamayı tercih edebilirsiniz. Kolay düzeltmesi oldukça bu tarz şeyleri. Okay, so here we have no doubt where to look, which is great. Burada nereye bakacağımızı kesinlikle biliyoruz. Bu çok iyi. But maybe it can be less balanced not balanced, less symmetrical in a way. Az simetrik olabilir ama. Bu çok simetrik. I can see that actually this makes it quite interesting to have this area here. Köşedeki şey aslında oldukça ilginç. And even if this is reality, that this point is here, I think if you could pull it over there, şu kancayı birazcık daha öne çekersen,
It will make the frame more interesting a little. Çerçeveyi çok daha ilginç yapacak bu. So again, if we just very quickly. So I'm just going to, it's just my feeling, I'm not sure. You have to try always. Okay. Denemek zorundayız yeni şeyleri. So my feeling is if we take it and push it over here somewhere. Ben mesela birazcık öne almayı deniyorum şimdi o kancayı. Bakalım nasıl olacak. Then now we are using it as like an arrow. Şimdi evet, burada bir ok gibi kullanıyoruz. Yani bu sayede gözü çerçevenin içine doğru kaydırıyoruz. To bring the eye here, and when you correct the perspective on this side, perspektifi düzelttiğinde de this is going to feel really strong. Muhtemelen çok güçlü hissedecek. Yeah. So if you can make one perspective point and everything coming from that, it's going to look really beautiful. Bunun tek ihtiyacı olan tek bir perspektif noktasına indirgemek her şeyi. Bence çok güzel olacak. Okay. All right, last one. We have 3 minutes. Özge, benimkine de bakabilirler mi acaba Özge Sapancı? Yani tamam. Okay, Isabel, there is another Özge. O, Z, G, E. No, the yes. other, that one. Which one? There is a U. This one. S-A-P. Yeah. Nacizane daha sonra Özge'ninkine de bir bakalım mı? Özge'de böyle bir, Özge demişim, Irmak'a da bakalım mı? O da böyle bir hediye gibi şey yapmış Halloween için. Ona da bir bakalım sonra. Eğer başka kimse istemiyorsa. Yani benim nacizane fikrim, pardon. Artık yapmayacağız yani. Şu an sonuncusunu yapıyoruz. Evet Isabel. Okay, they're really interesting. I love them. I love the style. Çok sevdim tarzı. Which one will I give a critique? Because really, for me, this one, this one, this one, this one are really strong. Really, 1, 3, 4 benim için çok güçlü. Yeah, really interesting to look at. The perspective is very weird. Perspektif çok tuhaf. But I like it, you know. I don't think, you know, this is a very stylized perspective. Bu çok hani stilize bir tarz. But it's also very interesting in a way. Aynı zamanda süper ilginç. Özge, sen resim öğretmeni miydin? Evet. Tamam. With this one, all I would say is maybe there is too much detail. Bu zaten galiba hani birazcık daha az güçsüz bulduğum bir tanesi. Çok fazla detay var. Maybe for me, all of this is just a little bit too much. Bu alan biraz fazla gibi geliyor bana. Because I feel that the character is lost. Karakter biraz kaybolmuş detayların içinde. Because there are so many vertical lines. Çok dikey çizgi olduğu için. Around. Aslında, pardon bölüyorum ama karakteri yani orada benim vurgulamak istediğim fotoğrafın içindeki insan. Yani oradaki bir detay. Yani arkadaki kadın figürü bir detay. Asıl vurgulamak istediğim fotoğraf. Yani zaten o da hani bu olmamış demiyor. Hani sadece ona göre kendi fikrini söylüyor. Yok tabii sadece açıklıyorum ben de. Yeah, Isabel, she said the character was just a detail anyways. Yeah, but really in the end it's going to be about the character, you know. Diyor ki en sonunda her zaman karakterle ilgili olacak. Yani ne yaparsan yap, hikaye her zaman karakterle ilgili. Yeah, but also again, like just to talk about tangents, here, probably here, and probably here.
They could probably be a little bit also, you know, just they are small, but it's a very interesting layout and I like it a lot. But I think that if there was a character, it would just need a bit more space. Yani tanjantlar var bu kırmızıyla işaretlediği yerlerde. Ona biraz dikkat edilebilir ve karakterin evet yani birazcık daha alana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. So maybe the door is, or you know, over here or something, just to allow some space there. Evet yani mesela kapının orada birazcık daha alan. Yeah, but stylistically these are really beautiful. Olarak harikalar. Thank you Isabel. Thank you very much. So next week. Süremiz doldu. Devam etmek istiyor mu? Ona göre devam edelim. Söyleyecek galiba. Efendim? Önümüzdeki hafta ile ilgili şeyler söyleyecek şimdi. Tamam. Tamamdır. Süremizin dolduğunu söyleyebiliriz. Isabel, we are almost at the end. Tatil kapanacak anlamında mı süremiz doldu? Yok, hayır. Ders bitti. Okay, you go on, please. Sorry. Okay, so next week I will ask you all just to take your images forward with the idea of two things. One is to place a very, very simple character in your shot so that it becomes a part of the attention, and we can talk about if the character is well framed. Önümüzdeki hafta resimlerinizde iki şeyi dikkate almanızı istiyorum. Bir tanesi bir karakter yerleştirmenizi ve o karakteri iyi bir şekilde çerçevelemenizi istiyorum. Yani bu odaklanmanız gereken şeylerden biri. Okay. And again, using all our principles. Yani bu bahsettiğimiz prensipleri, kuralları kullanmanız. Of composition and thinking about tangents. Kompozisyon ve tanjantlar hakkında mutlaka düşünün. Okay. I will look at everybody's work. Ben yine herkesin resmine bakacağım yaptıklarına. And next week we can start with just 15 minutes again of looking at the work from this week. Önümüzdeki hafta ilk 15 dakika yine bu haftanın işlerine bakacağız. Oh, you know, just again, I'll look at a few people if everybody is happy with that. Eğer herkes kimsenin bir itirazı yoksa yine birkaç kişinin işine bakacağım. Yeah, and then we can also leave the session by looking at some of the work from next week's session as well. Gelecek dersin sonunda da yine gelecek ders için yaptığınız şeylere bakarak bitiririz. Okay, it's too long to analyze everybody's work every week, unfortunately. Bakamayız. O çok uzun sürer ama her hafta birkaç kişininkine bakabiliriz. But we will always do new people. Isabel, so what is the homework? So the homework is now we have to introduce a character to the shot. Same shots or new shots? You can do either. Okay. Daha önce yaptığınız çizimleri de kullanabilirsiniz. Yeni bir şey de tasarlayabilirsiniz. Ama karakter koyulacak ve prensipler ve kompozisyona dikkat edilecek. And just to take, if you are using the same images, eğer aynı resimleri kullanacaksanız bu hafta yaptığınız resimlere, is to move them one stage forward. Onları bir seviye ilerletmeyi unutmayın. Yani eğer thumbnail yaptıysanız birazcık